The Walking Dead 2022'de sona ermiş olsa da seri birden fazla yan ürün sayesinde hala devam ediyor. Dead City ve Daryl Dixon hayranların favori karakterleri Maggie, Negan ve Carol ve Dan'ın hikayelerini sürdürdü. Bu arada The Ones Who Live adlı sınırlı bir seri ve Michonne'la tekrar bir araya geldi. Bu diziler ana dizinin önce yıllardaki popülerlik seviyelerine ulaşamasa da serinin son dönemdeki formu altın çağın bu yana en iyi The Walking Dead içerikleri üretiyor. Daryl Dixon 3. sezon, Carol ve Daryl'ı Manş Denizi'ndeki yolculuklarının ardından İngiltere'ye varırken yakalıyor. İngiltere'nin kıyametten daha iyi durumda olmadığı, hatta aday ülkesinin çoğundan daha kötü olduğu hemen anlaşılıyor. İngiltere'deki son İngilizle, her zamanki gibi Stephen Merchant'la tanışıp evlerine yelken açıyorlar. Ancak bir fırtına teknelerini mahvedip onları İspanya'da karaya vurunca işler kısa sürede kelimenin tam anlamıyla kötüye gidiyor. İspanyol ortamı, Daryl Dixon'ın 2. sezonundaki yanlışların düzeltilmesine yardımcı oluyor. Başlangıçta Daryl'ın Fransa'ya gönderilmesi, yan dizisini en heyecan verici kılan şeyin arkasındaki itici güçtü. Salgına küresel bir bakış açısı sundu, dizinin nefes kesici mekanlarda çekim yapmasına olanak sağladı ve Daryl'ı hem fiziksel hem de duygusal olarak alışılmadık bir alana itti. 2. sezon da aynıydı. Ancak Daryl'ın Isabel ve Laurent'le olan hikayesinin devamına ek olarak son derece karmaşık bir kötü adam kurgusu ve Carol'ın yeniden sahneye çıkması arasında denge kurma zorunluluğu da olumsuz etki yaratıyordu. Bu sezonun 6 bölümü için çok fazla hikayeydi ve dizi ilk seferinde bu kadar iyi işleyen şeye odaklanmayı kaybetti. Daryl Dixon'ın 3. sezonu, Daryl'ın ve şimdi de Carol'ın yabancı bir diyarda yabancı oldukları hissini yeniden kazandırdı. Geçen sezon Daryl'da karmaşık bir olay örgüsünü toparlamıştı, ancak bu sezon Carol ve onun olup biteni daha net görebilen, dışarıdan gözlemciler olmalarını sağlayan bir mesafe var. Tabii ki kaçınılmaz olarak dahil olana kadar ama en azından İspanya, 2. sezondaki çocuk Mesih saçmalığından daha ilginç düşmanlar ve daha kişisel mücadeleler sunuyor. Carol ve Daryl'ın girdiği dünya oldukça detaylı ve ilgi çekici. Ülke El Alcazar adıyla yeniden kurulan kraliyet sınıfının kalıntıları tarafından yönetiliyor. Yiyecek ve silah karşılığında kasabalardan kız çocuklarını bir ofrenda olarak El Alcazar'a adak olarak göndermeleri isteniyor. Kız çocukları burada evlendiriliyor veya hizmetçi olarak çalıştırılıyor. Bu ataerkil oligarşi salgından beri iktidarda ve gelenekleri artık tanıdık ve kırılması zor. Buna çok sayıda haydut, motorcu ve bazı devrimci çetesini de eklediğinizde Carol ve Daryl'ın girdiği dünya oldukça detaylı ve ilginç. 3. sezonun yeni atmosferinin bir diğer güçlü yanı da Puvar veya Birliğin kör takipçilerinden daha gerçekçi ve gerçekçi hissettiren karakterler. Mücadeleleri de daha ilişkilendirilebilir. Arkadaşlar, sevgililer ve aileler El Alcazar tarafından parçalanmış ve bir kasabada bu zulüm kendi liderleri tarafından destekleniyor. Carol ve Daryl sonunda harekete geçmek zorunda kaldıklarında bu sadece kötülerin peşini bırakmayan karakterler olmaları nedeniyle değil, aynı zamanda kasaba halkıyla kurdukları ilişkilerin de samimi hissettirdiği nedeniyle haklı görünüyor. Son olarak ama kesinlikle en az önemli değil, İspanya'ya taşınmak gerçekten nefes kesici manzaralar ve sinematografi sunuyor. Daryl Dixon'ın 3. sezonu bazen o meşhur filmlerle aynı mekanlarda çekim yaparak tam bir spagetti western estetiğine bürünüyor. Daryl'ı sanki bir Sergio Leone filminin kahramanıymış gibi konumlandıran, şehre inip onları taciz eden haydutlarla savaştığı bir bölüm var. Hatta bir noktada işler biraz Mad Max'e dönüşüyor ve tüm bunlar 3. sezona 1. ve 2. sezonlardan tamamen farklı bir görünüm kazandırıyor. Hem Daryl hem de Carol 3. sezonda anlamlı hikayeler yaşıyor. Daryl Dixon'da her bölümde karşımıza çıkan ancak 3. sezonda doruk noktasına ulaşan bir tema, Daryl ve Carol'ın geçmiş travmalarının üstesinden gelip yeniden yaşamayı öğrenmeleri gerektiği fikridir. Daryl bunu Isabel ile kısa bir süreliğine yaşar ve Carol, 2. sezonun sonunda acısını dindirmeyi başarır. Ancak 3. sezon onları geride tutan şeyle yüzleşmeye zorlar. Bu karakterlere ancak bir yan dizide sunulabilecek türden bir malzemedir ve neyse ki McBride ve Reduce bu zorluğun üstesinden fazlasıyla gelebilir. McBride'ın 10 yıldan fazla süredir canlandırdığı karakteri gerçekten geliştirmesi için bir şans. Carol için bu besleyici yönüyle yeniden bağ kurmak ancak gerektiğinde mücadeleden geri adım atmamak anlamına geliyor. Küçük bir İspanyol kasabasında ve çevresinde yaşayan insanları tanıyan ve Daryl'ın Fransa'da yaşadığına çok da benzemeyen yeni bir topluluk kurmasına olanak tanıyan kişi o.
Carol'ın ikinci sezonda Ash'le etkileşimleri hoş bir tempo değişikliği olsa da, burada konfor alanının daha da dışına çıkıyor ve sonuç olarak McBride, 10 yılı aşkın süredir canlandırdığı karakteri gerçekten geliştirme fırsatı buluyor. Riddles'ın canlandırdığı Daryl ise, 3. sezonda McBride'ın canlandırdığı Carol'ın gerisinde kalmıyor. Ancak ana hikayesi daha incelikli bir şekilde işleniyor. Isabel'in ölümünün yasını tutarken ve Laurent'ı özlerken, Daryl bu sezonu kendi çocukluk travmasını ve bunun hayatını nasıl şekillendirdiğini düşünerek geçiriyor. Kendi başına kaldığı bir dönemde bu düşünceye zaman ayırıyor ve bu bölümler tüm sezonun en iyileri. Aslında Daryl Dixon ne kadar keyifli olsa da, Daryl'ın çorak arazide dolaşıp her hafta yeni bir topluluğu kurtardığı bir diziyi kesinlikle izlerdim. Mevcut The Walking Dead dizileri arasında Daryl Dixon, yeni başlayanlar için en ulaşılabilir, eski izleyiciler içinse en ilgi çekici olan oldu. İkinci sezonda biraz tökezledikten sonra Daryl Dixon 3. sezon eski formuna geri dönüyor. İspanya'yı hem büyüleyici mekanlarıyla hem de büyüleyici tarihi ve kültürüyle yeni ortamından en iyi şekilde yararlanıyor. Yeni oyuncu kadrosu ve yeni hikaye tam olarak ihtiyacımız olan şeydi ve yıllardır takip ettiğimiz karakterlerin derinlemesine incelenmesi çok tatmin ediciydi. Bu diziden tam olarak beklediğim şeydi ve şimdi 4. sezonun geçmişteki hataları tekrarlamayacağına dair umudum daha da artıyor. The Walking Dead Daryl Dixon'ın 3. sezonu 7 Eylül Pazar günü AMC ve AMC Plus'ta başlıyor.